Merhabalar. Bugün yeni bir çanta modeline başlayacağız. Bu çantada kullanacağımız parlak makrame ipini kullanacağız. İki renkli bir çanta yapacağız. Burada 3 numara bir parlak makrame ip kullanıyorum burada. Kullandığım tığ numarası 4 milimetre. Örgüde kullandığımız model ikili trabzan. Şimdi modelimize başlıyoruz. Modelimize başlarken önce bir sihirli halka yapıyoruz. Bu sihirli halkaya 3 tane zincir çekiyoruz. Aynı deliğe 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. İki zincir çekiyoruz. 4 adet ikili trabzan. Tabanda kare şeklinde başlayacak bir çanta. Yukarıya doğru eksiltmelerle gideceğiz. Yine 2 tane zincir. Dört adet ikili trabzan. Bu makrame ipini 3,5 numarayla da örebilirsiniz. Biraz benim elim sıkı olduğu için 4 numarayla başladım. 2 zincir çektik. Tekrar 4 tane ikili trabzan yaptık. 2 zincir çektik. İlk başlangıçta çektiğimiz 3 adet zincirin baş kısmına sabitledik. Evet. Şimdi 2 zincirle yukarı çıkıyoruz. Dört adet ikili trabzanlı yaptığımız için bir önceki sırada 4 tane trabzanın üstüne batıyoruz. 2 zincir çektiğimiz boşluğa önce 2 adet ikili trabzan, 2 zincir, aynı deliğe 2 adet ikili trabzan. Yine 4 adet ikili trabzanımızı yaptık. Diğer köşeye geldik. Köşelerde bütün çanta boyunca yaptığımız işlem aynı. 2 tane ikili trabzan yaptık. 2 zincir çektik. Aynı deliğe 2 adet ikili trabzan ve bir önceki sırada oluşturduğumuz ikili trabzanın üstüne aynı sayıda ikili trabzan yapıyoruz. 4 köşe boyunca bu işlemi yapıyoruz.
2 zincir çektik köşede. 2 adet ikili trabzanımızı yaptık. Ve ilk başta çektiğimiz noktaya sabitledik. 2 zincirle yukarıya çıktık. Bu kısımda genelde 2 değil 3 zincirle yukarıya da çıkılabilir. 2 zincirle yukarı çıktığımızda şuradaki uzunluk diğerlerinin hemen hemen aynısı olduğu için ben bunda 2 zincir çekmeyi tercih ettim. 3 zincir de çekilebilir. Şimdi 4 ikili trabzanla başladık. Kenarlardan 4 artırdık. 4, 8 oldu. Yani her bir sıramızda her bir iki köşe arasındaki yerde 4'er adet artırma olacak. Böylece bir sırada 4, 8, 12, 16 gibi değerlere ulaşacak. Bunu ne zamana kadar yapacağız? Çantamızın kullandığımız iplikler birbirinden farklı olabilir. Şimdi sıra sayısı versek ipliklerin inceliği, kullandığımız tığ numarası, elimizin ayarı, bunlar hepsi değişik etkenler olduğu için birbirinden farklı çantalar çıkabilir. Ama biz burada bu kısmı tabanda kullanacağımız için 28 santim olana kadar öreceğiz. Yani bu ipin durumuna göre bazen 10 sırada, bazen 12 sırada, belki de daha fazla sırada devam edecek. Yani santimi esas alacağız. Eğer yaptığımız çantadan daha küçük veya daha büyük istenirse taban kısmını da o kadar uzatmak, sayısını çoğaltmakla mümkün olabilecek. Ya azaltacağız ya çoğaltacağız. Şimdi bu işlemi dediğim gibi 28 santim olana kadar devam ettireceğiz. 28 santim olduğunda çantamızın tabanı hazırlanmış olacak. Çantanın yukarı kısmına doğru dönüş işlemlerini yapacağız. Evet. Şimdi bunu 28 santim olana kadar devam ettiriyoruz. Çantamızın taban kısmını tamamladık. Şimdi bu taban kısmını ölçülerini alalım. Taban kısmını 28'e 28 santim ölçüsünde yaklaşık işleyeceğiz dedik. 28 santime 28 santim. İpimizin kalınlığına göre bu değişebilir demiştik. Ölçü olarak 28'e 28 olacak. Burada en son işlediğimizde bu tabanı işledikten sonra ikinci renge geçeceğiz. Tek renkle de yapabiliriz. Ben ikinci renge çizgili olmasını istediğim için ikinci renge geçeceğim. Şimdi burada önemli olan ikinci renge geçerken tabanı yaptıktan sonra 4 köşede kesme işlemi yapacağız ki çantamız böyle alt kısmı toparlansın. Bunu yaparken de ölçümüz şu bir kenardaki trabzan sayımız olacak. Şimdi burada benim trabzan sayım 2, 4, 6, 8, 10, 56. 56 trabzan sayısına göre şimdi kesme işlemini yapmaya başlayacağız. Tabanımızı işledik. Şimdi bu sırada renk değişikliği yapacağız. Renk değişikliği yapabilmemiz için ve aynı zamanda çantanın tabanının yukarıya çıkan kısmına şekil vermek için belli noktalarda eksiltme diyemeyeceğim, tam sayıyla yapacağız ama
bir yandan çoğaltırken bir yandan toparlama işlemini yapacağız. Bunun için 56 tane ikili trabzan vardı. Her bir köşede 28 ve 28. sağdan ve soldan olmak üzere 28 ve 28.leri 28. ilmekleri belirliyoruz. Şimdi bu belirleme işlemini yaptıktan sonra şimdi şurada renk değişikliğini yapacağız. Bu renk değişikliğini yapmadan, ki ben burada tabanda parlak makrome kullandım ama yukarı kısmında bir doğal ip kullanacağım. İki farklı ipi bir arada yapacağız. Şimdi buradan ipimizi geçirdik ve mavi renkli işlemimiz bitti. Şimdi biz burada soldan 28, sağdan 28 zincir trabzana işaret koyduk. Buradan şöyle sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Şimdi bu 28, solundaki 28 tam orta noktaları. Biz 4 adet trabzan birleştireceğiz. Yani burada 28'in bir solundaki 27'yi alacağız. 2 trabzan buradan. 28'in sağ tarafındaki trabzanı alacağız. 4 trabzan birleştirmiş olacağız. Yani bizim burada başlama noktamız 28'in soluna doğru gideceğimiz için bir yanındaki trabzanı bırakıyoruz. İkinci trabzana ikinci rengimizi takıyoruz. Zincirle sabitledik. İki tane zincir çekerek bu işlemi yaptık. Şimdi normal işlemimize devam ediyoruz. Bu ilmekleri karıştırmamak için ilk başlama noktamız. Yani aslında trabzan sayımızı hiç azaltmıyoruz. Burada şu köşeye kadar yaptığımız zaman işleyeceğimiz trabzan sayısı 28 adet olacak. Arada karıştırma yaparsak bu trabzanlarımızı sayarak kontrol etme şansımız oluyor. Şimdi köşeye kadar bu işlemimizi yapalım. Şimdi köşedeki 2 adet artırmamızı işleyip 2 zincirimizi çektik. Şimdi burada trabzan sayımızı sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. 28 tane trabzan. Her bir köşedeki trabzan sayımız 28 olacak. Yani tabanı kaçta bırakmışsak o kadar ikili trabzan sayısının yarısı kadar olacak. Şimdi buradan da 28 ilmek yapıp orta noktamıza gelelim. Şimdi buradan başladık. İkinci köşeye ortaya geldiğimizde bu başlangıç yeri
önemli. Çünkü bütün köşelerde artık bundan sonra bütün işlemlerimizi aynı şekilde yapacağız. Şimdi bakın, her iki taraftan 28'er ikili trabzana işaret koymuştuk. 1, 2, 3, 4. 5. trabzanın aralığına batacağız. Ve burada bu işlemimizi yapacağız. Şimdi bakın, sökelim, tekrardan yapalım. Çünkü burası önemli. Bundan sonra bütün işlemlerimiz böyle devam edecek. 28 tane ikili trabzanımızı yaptık. İsterseniz tekrar sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. 28 tane ikili trabzanımızı yaptıktan sonra ortada ayırdığımız, orta noktasını bulduğumuz ve işaretlediğimiz ikili trabzanların sağında ve solundaki birer tane ikili trabzanları da boş bırakacağız. Bu da toplam 4 tane ediyor. 1, 2, 3, 4. Beşinciye batarak ikili trabzanlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Bu birinci orta noktamız. Bütün köşelerde, orta noktalarda bu işlemi tekrarlayacağız. Diğer 3 noktalar, orta noktalarımızı işaretli işlemini yaparak şimdi başlangıç noktamıza geldik. Şimdi bu 4 tane trabzan bırakacağız dedik. 1, 2, 3, 4 trabzan bırakacağız. Buradaki trabzanı işleyeceğiz. Ve bunu bu trabzanın baş noktasına sabitleyeceğiz. Bu da bizim başlangıç noktamız olacak. Tekrardan 3 zincir çekeceğiz ve işlemeye devam edeceğiz. Şimdi burada şuradaki işlemi doğru yapıp yapmadığımızı kontrol etmek için gene trabzan sayımızı sayabiliriz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Yani bu trabzan sayısını arada saymak bir kontrol işlemi de oluyor. Şimdi tabi burada bir yanlış işlem yaptık. Bu birleştirme işlemini yaptıktan sonra bizim başlangıç noktamız tekrardan şu ikinci trabzan olacak. O yüzden biz burada ilmeği ilmeğin içinden geçirerekten bu trabzan noktamıza geleceğiz. Burada 3 zincir çekip işlemimize devam edeceğiz. Evet, burada çünkü buradaki işlem 2 trabzan buradan, 2 trabzan buradan kaydıraraktan yukarıya doğru yuvarlak çantanın dizaynını oluşturabilmek. O yüzden 2 sıra şey yapacağız, kaydıracağız. Kaydırma işleminde hata yaptık. Kontrol noktamız ne olacak? Her bir köşeye kadar olan
ikili trabzan sayısı. Bu da tabanımızı kaç tane trabzanda bitirmişsek köşeden köşeye. Biz 56'da bitirmiştik. O yüzden her iki tarafa ayırdığımız trabzan sayısı daima 28 olacak. Bu işlemi bu şekilde çizgi kalınlığı size kalmış. Tek renk de olabilir, daha fazla renk de olabilir. 2 trabzan olabilir veya daha fazla trabzan olabilir. Şimdi bu noktada da diğer bir orta nokta burası. Ne demiştik? 2 tane trabzanı boş bırakacağız veya 4 tane trabzan üstünü 1, 2, 3, 4, 5.'ye ikili trabzan yapacağız. Bu şekilde. Yani ya 2 trabzan buradan, 2 trabzan buradan, üstten de sayabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5.'ye yapacağız. Kontrolünü yapmak için de yandaki trabzan sayılarını kontrol ederekten yapmak mümkün. Şimdi bütün kenar ortalarında bu şekilde işlemimizi yaparaktan çizgimizi büyüteceğiz. Mavi krem şeklinde işlemeye devam edeceğiz.